Kalp hastalığı son zamanların en ciddi rahatsızlıklarından biri. Yediklerimiz ve günlük sosyal yaşamlarımız bizim kalbimizi hızlı yormakta ve kalp krizine kadar götürmektedir. Kalp için en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. 1. Kalp için en önemli sorunların başında margarinler gelmekte. Doymamış yağ asitlerine trans yağ denilmektedir. Bu yağlar hidrojen eklenerek tamamlanmaktadır. Trans yağlar insan sağlığını büyük ölçüde riske atar. Bu madde insan sağlığı üzerinde kolesterol, yağlanma ve damar tıkanıklığı gibi hayati tehlikelere yol açar. Bu nedenle kalp sağlığınızı korumak için trans yağ içeren hiçbir besini tüketmeyin. Özellikle margarin tercih edenler için bu risk faktörü çok büyük olarak belirtilmekte. Ancak bitkisel olduğu bilinen ve Sağlık Bakanlığı'nca onaylı margarinlerin tüketiminde bir sakınca bulunmamakta. Doğal tereyağın da hem insan sağlığı hem de kalp için önemi sıkça dile getirilmekte. Lütfen bunlara dikkat edelim. 2. Şeker. Şekerin kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Şeker tüketimi damar tıkanıklığına ve dolayısıyla kalp krizi riskinin artmasına yol açar. Fazla şeker tüketimi dikkat eksikliğine, konsantrasyon bozukluğuna ve öğrenme zorluğu gibi nöropsikolojik sorunlara yol açar. Tüm bunların ötesinde beyaz şekerin zararları uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açar. 3. Ekmek. Rafine tahıl tüketiminin kalp sağlığına olumsuz etkilerini gösteren yeni bir çalışma geniş çapta yapılması ve yüksek katılımcı sayısıyla dikkat çekiyor. Yayınlanan bir çalışmanın sonucunda detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. 21 ülkede 137 binden fazla insanın katıldığı bu çalışmada rafine tahıl tüketimindeki artış, kardiyovasküler hastalıkların ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Katılımcılar 35-70 yaş arası bireylerden ve bilinen herhangi bir kalp sağlığı problemi olmayan kişilerden seçildi. Çalışmada günde en az 350 gram rafine tahıl tüketen kişilerle günde 50 gramdan az rafine tahıl tüketen kişiler kıyaslandı. Çalışmanın sonucunda yüksek miktarda rafine tahıl tüketen kişilerde inme, kalp yetmezliği ve kalp hastalığı riskinin %29 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya katılanların yaklaşık 3'te 2'si Asya'da yaşadığı için pirinç temel gıda olarak tüketilmekte. Bu da bize diyetteki tam tahıl veya beyaz pirincin kardiyovasküler hastalıklarla önemli bir ilişkisi olmadığını göstermekte. 4. İşlenmiş etler. Ölümlerin en önemli nedenlerinden birisi de kalp hastalıkları nedeniyle gerçekleşmekte. Kalp sağlığı genel sağlık açısından bakıldığında vücudumuz için olmazsa olmaz bir konu. Kalp sağlığını riske atan besinlerden korunmak kalp için gerçekten çok önemli. Bu besinlerin çoğunu ise işlenmiş gıdalar maalesef oluşturmakta. Salam, kahvaltıların en çok tercih edilen ürünü. Ancak kalp sağlığını riske atan gıdaların başında gelmekte. Özellikle tuz oranı yüksek olan salamlar kalp sağlığı için çok tehlikeli. Turşu, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi. Ancak bol tuzla yapılması nedeniyle kalp sağlığını ciddi oranda etkilemektedir. 5. Kızartmalar. Kızartmalar hemen hemen pek çok kişinin hayır diyemeyeceği gıdalar arasında. Ancak kızartmalar kalp sağlığını ciddi oranda tehlikeye sokmakta. Kızartmalarda bulunan trans yağ, kalp damarının tıkanmasına ve sağlıklı bir kalbin yağlanmasına neden olur. Kızartmalar kolesterol yüksekliğine sebep olan baş gıdalar arasında yer alır. Haşlanmış sebze ve meyveler insan sağlığını ciddi oranda korur. Haşlanmış yiyeceklerin önemi de uzmanlar tarafından sık sık dile getirilmekte. Damar sağlığı için sebzeleri kızartarak yemek oldukça tehlikeli olarak ifade edilmekte. Kızartma ve türevlerinden uzak durarak kalp ve damar sağlığınızı koruyabilirsiniz. 6. Kalp sağlığı için alkol kullanımına son verin. Alkol kullanımı tüm yaşamsal organlar için ciddi anlamda sorun yaratır. Kalp sorunları yaşayan kişiler için alkol çok tehlikelidir. Ani kalp durmasına kadar götüren bu içecekten mutlaka uzak durun. Dengeli bir beslenme programı tüm yaşamsal organlarımız için çok önemli. Ancak kalp sağlığı için daha da önem arz eden bir durumdur. Alkollü içecekler tansiyon ve kalp hastalığında yaşamsal sorunları da beraberinde getirir. Aşırı alkol tüketimi, damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi ciddi kalp damar sorunlarına yol açar. Ani kalp durmaları da alkol kullanan kişilerde
sıkça görülen bir rahatsızlıktır. 7. Greyfurt. Şaşırdınız değil mi? İlaç etkileşim riski olan kişilerin de greyfurt yememesi önemli. Kullanılan kolesterol ilaçları, tansiyon ilaçları, kan sulandırıcılar, antidepresanlar, kalp ritmi ilaçları, kortikosteroidlerle birlikte greyfurt tüketilmemesi gerektiğini söylemek mümkün. Yoksa greyfurt herkes için zararlı değil. Bu ilaçları ve bu hastalıkta olan kişiler dikkatli kullanmalı. 8. Kalp sağlığında meyve ve sebze tüketimi. Aslında sebze ve meyve sağlığımız için önemli. Peki zararı ne? Kalp sağlığı ve meyve sebze tüketimi de beslenme konusunda önemlidir. Meyve ve sebze hepimiz için çok faydalı. Önemli birer vitamin ve mineral kaynağı. Meyve ve sebzenin liflerden zengin, yağdan fakir olma özelliği de genel vücut sağlığı yönünden önemleri artırmaktadır. İçerdikleri besinler kalp ve damar sağlığı için koruyucu özelliklerdir. Günlük meyve ve sebze tüketimindeki artış, daha kalorili ve zararlı besinlerin et, peynir, cips, bisküvi, kraker, çikolata gibi tüketimini de azaltacaktır. Özellikle akşam saat 8-9'dan sonra alınan birçok şeker içeren meyvelerin kalp sağlığı için zararlı olduğunu söylemek önemli. Eğer meyve tüketilecekse gün içerisinde gündüz vakti alın. Gece alınacak meyvenin özellikle karbonhidrat içeriği ve şeker içeriği nedeniyle yağ dönüşme riskinin daha fazla olduğu ve bunun abdominal obezite dediğimiz göbek gelişimini daha fazla oranda artırdığı ve insülin direncini olumsuz etkileyerek tip 2 diyabete sebep olabileceğini söylemekte yarar var. Evet, şunlara da lütfen dikkat edin. Yeteri kadar ve kaliteli uyumaya çalışın. Yeteri kadar uyumazsanız sadece yorgun olmazsınız. Sağlığınız zarar görür. Yapılan araştırmalarda yeteri kadar uyumayanlarda obezite, kalp krizi, yüksek tansiyon, diyabet ve kalp krizinin daha fazla görüldüğü gözlemlendi. Yetişkin bir insanın günde en az 7-8 saat kadar uykuya ihtiyacı var. Kaliteli bir uyku için yatma ve kalkma saatlerinizi düzenleyin. Uykusuzluk problemi çekiyorsanız daha az televizyon seyredin ve teknolojik cihazlardan da lütfen uzak durun. Sağlıklı kiloda olmamak da tehlikeli. Normalden fazla kilo ve artmış bel çevresi kalp rahatsızlığını birlikte getirir. Yapılan araştırmalar vücut kitle indeksi arttıkça kalp hastalığı riskinin de artırdığını göstermekte. Fazla kilolu olmak kalp hastalığı dışında şeker hastalığı, safra taşları, uyku apnesi, bazı kanser türleri, yüksek tansiyon, kısırlık ve eklem hastalıklarına neden olur. İnsanlar yaşlandıkça kilo alımları artar. Ayrıca günümüz insanların hızlı beslenme alışkanlıkları ve düşük aktivite kilo almayı kolaylaştırmaktadır. Arada kendinize ödül verin. Tüm yaşamınız boyunca katı bir beslenme düzeni uygulamanın psikolojik yan etkilerinin de olacağını unutmayın. Bu bakımdan genel alışkanlık ve düzenden sapmadan arada canınızın çok istediği, zararlı olduğunu bildiğiniz besinlerden de dozunu kaçırmadan belki tüketebilirsiniz, en azından nefsinizi törpülersiniz. Bu davranış şekli yaşamdan daha fazla keyif almayı sağlayacaktır. Sağlıklı bir vücudun düzenli işlerliğinde önemli yeri olan birçok mutluluk kaynaklı hormonların düzenlenmesinde de etkisi var. Fiziksel sağlığın yanında psikolojik sağlığın da önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Videomuzun yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.